Merhaba, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sayı da hala yanımda değil gördüğünüz gibi. Kayınbabamın durumu iyi çok şükür. Eve geldi. Evden tedavisine devam edecek. Sayıda da e, önümüzdeki pazartesi inşallah bize yeniden katılacak. Bir sonraki videoda onu da görebileceksiniz. Bugün gördüğünüz gibi yine yollardayız. Yola çıkmamızın nedeni dün ufak bir talihsizlik yaşadık. Sultanhanı'da bir çekim yaparken e, iş makinelerinin çekimini yapıyorduk. Belediyeye ufak bir tanıtım videosu gerçekleştirirken drone'umuza bir iş makinesi çarptı. Çarpmasıyla da drone'umuz mahvoldu. Bir kolu kırıldı, kamerası kırıldı. Şimdiki gördüğüm kadarıyla drone'un sensörleri de çalışmıyor. Evet, bu benim mesleğim gereğiyle bayağı kötü bir durum. Böyle olmasından dolayı şimdi Konya'ya doğru yola çıktık. Konya'da yeni bir drone alacağız. Hazır yola çıkmışken de bir video çekelim dedik. Konya'dan bakalım yolumuza neler çıkacak. Şimdi dün böyle olunca yanındaki arkadaşlar tabii dedi, abi sen hiç sinirlenmedin, hiçbir yüzün bozulmadı, etmedi. Ee, Bayağı pahalı bir drone. Ee, Bunun yani tabii adam da bilerek yapmadı diye tahmin ediyorum. Kazadır, olabilir. Gelen mala gelsin diyoruz. Her şeyde vardır bir hayır. Böylesiyle bunda da bir hayır vardır. Bizim şu an bilmediğimiz bir şey. Bu konu hakkında bir video çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar, insanın başına bin bir türlü olay gelebiliyor. O anda isyana kapılabiliyoruz diyebiliriz. Yani neden bu benim başıma geldi? Neden böyle oldu? Biz böyle şeyleri çok yaşadık ve buna sabrederek, vardır bunda bir hayır diyerek e, bazen kısa bir sürede, bazen uzun bir süre sonra böyle talihsizlerin neden başımıza geldiği belli oluyor. Neden böyle oldu demek yerine ben Allah'ım vardır bir bildi. Bunda da bir hayır vardır. Ya beni bir şeyden korudu, ya daha büyük zararlardan korudu. Başıma bir şey gelecekti, gelmedi. Böyle düşünmeyi tercih ediyorum. Ki herkese de tavsiye ediyorum. Öyle bu bakış açısıyla dünyaya baktın mı zaten talihsizlik değil, hayır gelmiş oluyor başımıza. Ve bunu böyle bir bunu böyle bir anlatmak istedim. Çünkü aramızda maalesef isyana kapılan çok arkadaşımız var. Böyle yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü büyüklerimizin bir sözü vardır. Her musibette bir hayır vardır. Bunu boş boşuna söylememişler. Yani geçen de mesela Saida'yı Ankara'ya bırakıyordum. Uçağa binecekti. Yolda gidiyoruz. Gayet rahat. Yollarda bir şey yok. Artık ufak bir taş parçası mı, demir parçası mı ne olduğunu da tam olarak bilemiyoruz. O hızla e, bunu göremedik. Tekerimin birine denk gelmiş. Orada tekerim patladı. Aceleliyiz de zaten. Uçak kalkacak. Zamanında yetişmemiz gerekiyor. Burada şimdi isyana kapılabilirdik. Neden böyle oldu? Acelemiz var. Öf diyebilirdik. Ama biz ne yaptık? Dedik vardır bunda bir hayır. Allah bilir belki ileride virajlı yol. Virajda başımıza daha büyük bir bela gelecekti. Canımıza zarar gelecekti Allah korusun. Biz bilemeyiz arkadaşlar. Bunlar belli olmuyor. O yüzden böyle bir şeyler olduğunda vardır bunda bir hayır demek daha doğru bence. Biz de öyle yaptık. Uçağa yetiştik mi? Çok şükür oraya da yetiştik. Haliyle bir çaresine baktık. Oradan sağ olsun yol yardımından arkadaşlar geldi. Tekeri hemen çıkarttılar. Yandaki sanayiye götürdüler bir ilçede. Oradan bir saat içinde hepsini tamamladılar. Dayım çok sağ olsun arabadaydı. O arabanın yanında durdu, bekledi. Onu tamirini yaptıktan sonra
Zaten dayım da yola devam etti. Beni havalimanından aldı. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Orada ileride başımıza ne geleceğini biz bilemeyiz. Bilemediğimizden dolayı da o an, o bize çok büyük bir bela, bir zarar olarak gelebilir. Ama öyle değil. Ben eminim ki öyle değil. Allah'ım bizi ileride bir şeylerden korudu. Bizim orada yolumuzun bir yarım saat, bir saat gecikmesi, yani başımıza onun gelmesi, o bir saat içinde neler olabilir neler. Allah bilir, biz bilemeyiz. İşte dediğim gibi bir kazadan, bir beladan, canımıza bir zarardan, bir yerden korunduk. Çok şükür dedik. Her başımıza gelene çok şükür ediyoruz. Ve böyle yolumuza devam ediyoruz. Aynısı drone'a da geçerli. Öyle oldu. Dün şimdi arkadaşlar öyle deyince benim cevabım böyleydi. Dedim bir düşünelim. Hadi diyelim bu arkadaş makinenin içinde değildi. Arada bir cam yoktu, bir koruma yoktu, bir şey yoktu. Drone'un pervanesi hadi diyelim bunun gözüne denk geldi ya da suratına denk geldi. Bir yerine temas etti. Etmesinde Allah korusun bu gözü kör eder, mahveder, adamın yüzünü paramparça eder. Böyle şeyler de var. Ben de dedim bu arkadaşın başına bu geleceğine 1000 tane drone'un bozulsun, 1000 tane drone'un mahvolsun benim umurumda değil. Çünkü gelen mala gelsin arkadaşlar, o adamın can sağlığı benim bir drone'umda kat kat daha fazla değerli. Şimdi bu olay nasıl gerçekleşti? Drone'um nasıl bozuldu? Demin anlattığım gibi şimdi de ekranda göreceğiniz gibi çekim esnasındaydık. İş makinelerini belediyenin belirli noktalarında tanıtım amaçlı çekimlerdeydik. Ben bayağı bir kullanıyorum drone'umu. Havadan görüntüler alıyoruz, çekimler alıyoruz. Yakında bizim kanalımızdaki videolara da gezilere çıktığımızda bunu dahil edeceğim. Onun için de kullanacağız. Haliyle eksik olmaması gereken bir ekipman parçası. Bu olayda da işte şimdi ekranda gördüğünüz gibi ufak bir makinenin çalışmasını, ya o kadar özel bir şey de yapmıyordu. Yani yola biraz taş döküyordu, çakıl döküyordu. Onları dökerken ben bu makinenin bir görüntüsünü almak istedim. Bu görüntüyü alırken arkasında ben durdum, bekliyorum. Harekete geçecek, işine başlayacak. Tam bu makine harekete geçti, ben de peşine takılayım derken şimdiki göreceğiniz gibi arkadan kocaman bir makine geldi. Hatta orada bir tık bekledi. Şöyle bir 20-30 saniye bekledi. Artık arkadaşın sabrı mı tükendi, bir şey mi oldu? Ben de tam olarak bilmiyorum. Ama son sürat geldi, drone'uma vurdu. Vurmasıyla yere düştü. Şimdi arkadaş bunu çıktı, hemen farkına vardı. Çıkınca da eline aldı. Tabii bu durumda, tabii bu anda biz de bunu görerek hemen yanına doğru gitmeye başladık. Abimiz sağ olsun özür dileyeceği yere yani bizden dalga geçmeye başladı. Bir takım şakalarda bulundu. Bu da pek bir hoş bir olay değil. Tabii orada sinirlenebilirdim. Ağzıma geleni sayabilirdim. Daha kötüsü de olabilirdi. Ama ben böyle yapmamayı tercih ediyorum. Yapmadım da. Bu şekilde sağ olsun Sultanhan Belediye Başkanı ile irtibata geçtik. Durumu açıkladık. Dedik böyle böyle oldu. O da sağ olsun hemen dedi, kardeşim zararı neyse hemen karşılarız. Hiç merak etme. Kazadır, olabilir. Belki bir yerde gereksiz bir kazaydı bence. Ama her neyse olan oldu artık. Bunun sözünü aldık. Tabii bunu halledene kadar ben drone'umu kullanamayacağım. Kullanamayacağımdan dolayı da bugün karar verdim.
çıkıp yenisini almam gerekiyor. Çünkü bu kullanılır halde değil. Tamir etsen tamirin masrafı drone'un kendisinden pahalı çıkacak. Bunu DJI ile görüştüm. Onlar da açıkladı. Drone'un yeni olması da yardımcı olmuyor. Çünkü yedek parçaları şu an piyasada pek bulunmuyor. Bulunmadığından da bu tamiri bayağı bir süre alacak. Haliyle ben drone'umu 2-3 ay kullanamayacak duruma gelecektim. Bu da tabii ilerideki bütün çekimleri engelleyecek. Bunları önlemek için şimdi yoldayız. Yeni bir drone alacağız. Şimdi Konya'ya vardığımda tekrar videoyu açarım. Drone'u aldığımda ufaktan size bir gösteririm. İşte hazır yola çıkmışken bu konuları biraz anlatayım dedim. Siz de bizi zaman geçtikçe daha iyi tanıyacaksınız. Hayata bakış açımızı, böyle durumlarda düşünce şeklimizi, bunların hepsini siz de bizimle beraber öğrenebileceksiniz. O zaman sonra drone aldığımda Konya'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, Konya'ya geldik. İşlem biraz düşündüğümden uzun sürdü. Yeni drone'umuzu aldık. Hayırlısıyla inşallah bunda bir kaza bela yaşamayız. Şimdi Aksaray'a yeniden yola çıkacağız. Aksaray'da artık bunun kutu açılımını, kurulumunu, kullanımını ileriki videolarda göstermeye çalışacağım. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara bırakın arkadaşlar. Bu mesleğim hakkında olur, drone nasıl uçulur, fotoğraf, video ekipmanları nasıl kullanılır, bunların hakkında öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara bırakın. İleriki videolarda size hepsini açıklamaya çalışırım. Abone olmayı, beğeni atmayı ve ufak bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir dahakinde görüşürüz. Bay bay.